Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha öncesinden şöyle tığ işi beremizi hazırlamıştık biliyorsunuz. Bu şekilde kullanışlı, pratik, en kolayından bere modeli yapmıştık sizlerle birlikte. Buna takım olarak özellikle bebek ve çocuklarda kullanabileceğimiz güzel bir boyunluk yapacağız. Neden bebek ve çocuklar dedim? Çünkü şekli itibariyle ve de kullanış pratikliği itibariyle gerçekten güzel bir kullanıma sahip, pratik bir kullanıma sahip bir model oluyor. Ben çok seviyorum. Sizlere de tavsiye etmek amacıyla bu şekilde bir çalışma hazırlamak istedim. 4 milimlik tığım var ipime uyumlu olarak. İpim şöyle kek bir ipte. Orta kalınlık bir ip. Bayağı kalın. Yani 100 gramda 200-220 metre civarı bir ip. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edip hemen başlayacağım. Başlangıçta kenar kısmından zincirle başlıyoruz. Zincirimizi çekerek başlayalım. 30-35 tane zincir çekeceğim ben. Berenin anlatımını da yine yorumlara ekleriz. Link olarak bulamayan arkadaşlarımız olursa yazarsanız bize. Onda da tarif ettiğim gibi aynı şekilde örülecek. Çektiğim zincir yüksekliğini oluşturacak, genişliğini değil. Onu da belirteyim hemen. Zincirimizi hazırlayalım. Yetişkinler için de kullanılacak bir model olabilir. Hatta daha uzun örüp, burası dediğim gibi yüksekliğini oluşturacağı için mesela bu kadar başlayıp uzunca bir miktar örüp tamamen atıyorum işte 80 santim 100 santim civarı ördükten sonra boyuna 2 defa dolanarak kullanılabilir. Hem şık hem de sıcaklık açısından gayet kullanışlı, gösterişli bir model olacaktır. Ben hemen bir zincirimi sayacağım. Evet, 35 tane zincir oldu. Hemen ipimi üzerine alıyorum. Geriye dönüp 1, 2, 3. zincire batıyorum. Tek ilmekten. İlmeğimi çıkardım. Tığıma doladığım ilmeği de bütün ilmeklerden üçünden birden geçirdim. Tekrar doladım. Hemen yandaki ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde tekli trabzan yaparak ilerleyeceğim. Gayet rahat örün. Eğer eliniz sıkı ise tığ numaranızı bir numara daha kalın alabilirsiniz. Yarım numara, bir numara. Daha kullanışlı, yumuşak bir örgü olması açısından bu şekilde bütün zincirleri zincir bitene kadar devam edip üzerine tekli trabzanlarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben devam ediyorum şimdi. Evet, zincirimi bitirene kadar bu şekilde devam ettim. Şimdi burada hemen bir 2 tane zincir çekiyorum, geriye döndüm, ipi üzerine alıp burada hemen dibindeki ilmeğe batmayacağım. Bakın, çünkü burada zinciri yapmış olduk. İkinciye geçiyorum. İkinci ilmeğin karşı tarafta kalan telin içinden şöyle tekrar yapalım. Bakın, şurası ilmeğimiz. Buradakine geçip şu karşı taraftakinden ilmeği çıkardım. Tek seferde yine çıkarıyorum tığımdan. Sırasıyla bütün ilmekleri dışta kalan telinden ilmeğimi çıkarıp tekli trabzanlarımı yaparak ilerleteceğim. Bundan sonrası döngü halinde devam edecek. Aynı şekilde ilerliyoruz. Sıra sonunda göstermem gerekiyor. Onun için bir sonraki sıraya geçene kadar birlikte ilerleyelim arkadaşlar. Sonrası için de dediğim gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar, yani aslında uzatacağız ama en kısmını belirlemiş olacağız böylelikle. Şuradan da göstereceğim, bakın. Şöyle başladık. Bu şekilde örerek ilerletiyoruz. Mesela buradan başladıysak şöyle ilerleyeceğiz. Dolayısıyla genişliğini yapmış olacağız. En az beremizin genişliği kadar olmalı. Yani benimki işte 2 yaş için, 2-3 yaş için 2-3 yaşa göre olacak şekilde en az bu kadar olmalı. Siz genç için ya da yetişkin için yapıyorsanız da yine kendi ördüğünüz berenizin ya da işte bere boyutuna göre, örmediyseniz de yine o ölçüye uygun şekilde ayarlamalısınız. Ama bir defa kullanılacaksa, yani bir defa tek
katlı geçirerek kullanılacaksa böyle daha aksesuar tarzı olsun, yetişkinler için 2 defa dolayalım boyundan, işte daha salaş dursun vesaire derseniz daha da uzatmanız gerekecek bu noktada. Onu da işte kullanım amacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Devam ediyorum ben. Eğer aksesuar amaçlı daha salaş olsun derseniz ipinizi daha ince, tığınızı daha kalın tutun. Daha rahat, daha böyle salaş bir görünümde olur o zaman. Bir sıranın sonuna gelelim, yavaş gelelim birlikte. Bakın, ilmeğimin üzerinden hemen bakıyorum. Şu burada sonda zincirimiz kalıyor. İlmeğin üzerine battım, en son ilmeğin, zincir kaldı. Zincire de ipi tekrar üzerine aldım. Hemen şu üstteki telden geçirip burada tekrar 2 zincir çektim. Rahatça, sıkı çekerseniz 3 de çekebilirsiniz. İpi üzerine aldım. Hemen dibine batmadan bir yanındakine, yani ikinciye batıyorum. Buradaki zincirimiz birincinin devamı olmuş oluyor ve buradan sonrası aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Model kendini göstermeye başladı bile zaten. Hem esnek yapıda, hem böyle çok spor güzel bir görünümde, hem de kullanışlı. Gayet kullanışlı bir model olacak. Devam ediyorum. Ben şimdi ihtiyacım olan uzunluğa gelene kadar ilerleteceğim ve sonra yine birlikte devam edeceğiz. Evet, şu boyuta geldik arkadaşlar. Santim olarak hemen bir bakalım. Esneme payını hesaba katmıyorum. Şöyle 42-43 santim civarında. Hemen burada, burası benim için yeterli bu arada. Bu şekilde hem ölçerek yapabilirsiniz, hem de daha öncesinde beremizi hazırlamıştık ya. Şöyle yapacağım ben, bakın. Beremizin en az dediğim gibi beremizin genişliği kadar olmalı. Bakın burada birazcık da fazlası var. 2 kattan hesap edilince epey, 2,5-3 santim civarı bir fazla var. Bu şekilde rahat kullanımı için önemli. Hemen şöyle bu noktada bitirdik. Bitirdikten sonra şöyle yapalım. Hemen karşı tarafına batıyorum. Zincir arasından bir ilmek aldım. İlmek kaydırma yaptım. Şu şekilde geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra hemen ikinci ilmekten tığımı geçirip karşı taraftan da aynı şekilde tek ilmekten geçirip ikisini bir çıkardım. Tığımdakinden aldım. Buradan ve buradan şu şekilde tığımdakinden geçiriyorum. Hemen bakın, son ilmeğin şöyle tek teli, karşıdan aynı şekilde tam karşısına denk gelen ilmeğin tek teli ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi birkaç tane daha yapayım, bir dönüp bakacağız hemen yaptığımız kısma nasıl duruyor. Bakın şöyle, burada da modelimizi tamamlar gibi bir ilmek geçmiş olacak. Bir çizgi halinde burayı birleştirelim. Devam ediyorum ben. Kenar kısmını bitirene kadar bu şekilde birleştireceğim. Evet, şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Burada hemen bir düğüm atalım. Hatta 2 tane zincir attım. Şöyle bir miktar uzaktan ipimi keseceğim. Makasım evet burada. Evet, şöyle kestikten sonra çekip burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenar kısmını birleştirmiş oluyoruz. Hem içten hem dıştan estetik bir görüntü. Şimdi bu kenar kısımda olan ipleri de şöyle örgünün içinden geçerek tekrar içinde gizleyeceğim.
birazcık uzaklaştıralım. Ondan sonra keselim ki hem görsel açıdan sıkıntı olmasın hem de kullanış açısından sağlam olsun. Evet, şöyle birkaç ilmek uzaklaştırıp onları da dibinden kesiyoruz. Bu şekilde. Evet, şöyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Hem ikiye katlanarak hem de tek kat şeklinde kullanılabilir. Sadece boynu sıcak tutması, kapatması için, hem de birazcık şöyle yükseltip ağzı burunu da kapatabilir bebeklerde, çocuklarda. Bu şekilde hem kullanışlı oluyor hem de çok pratik oluyor. Özellikle dediğim gibi bebek çocuk böyle 3-4 yaşa kadar hemen tak çıkar, pratik bir şekilde kullanımı oluyor boyunluğumuzun da. Böylelikle tamamlamış olduk. Şöyle de olabiliyor dediğim gibi. Kullanış açısından küçük çocuklarda en çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Daha öncesinde şiş ile yapmıştık. Daha çok şiş ile yapmıştık hatta. Bunu ilk defa yaptık. Ama bu da çok hem kullanışlı hem de güzel oldu. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla da desteklemeyi ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.